soğuk hava. Gel bakalım, gel. Ben Sümeyye Çetin, Yozgat ili Akdağ Maden ilçesi Uzakçay köyünde ailemle birlikte yaşıyorum. 29 yaşındayım. 2022 yılında Bayburt Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Küçükten beri hayvancılıkla uğraşıyoruz ama üniversite kalabalık bir ailede büyüdüğüm için daha çok hayvanlarla ailem ilgilendi. Ben ilgilenmedim daha doğrusu eğitim hayatımdan ötürü. Pandemide 2022 yılında mezun oldum ama 1,5 yıl evde uzaktan eğitim gördüm ve bu sayede hayvanlarla birebir ilgilenme fırsatı buldum. O günden bugüne kadar da ailemle birlikte hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ailemizde anne babam ve 3 kardeşim var. Erkek kardeşim askerlik mesleğinde. Bir de evde ablam var.
Günümüz şu şekilde başlıyor. Sabahın erken saatlerinde 6.30-7 civarlarında uyanıyoruz. Anne ve babamla birlikte hayvanların yemleriyle, sularıyla, temizlikleriyle ilgileniyoruz. Daha sonra bu birkaç saat sürüyor tabii ki. 1-2 saati buluyor. Daha sonra köyümüzde çobanlık sistemi olduğu için hayvanlarımızı çoban götürüyor diğer hayvanlarla birlikte. Tabii biz bu sayede tabii ki evde kalmıyoruz. Ara sıra hayvanlarımızı ormana gelip yokluyoruz. Çünkü doğumlar olabiliyor. Köyde çobancılık sistemi daha 3-4 gün öncesine kadar başladı. Babamla birlikte biz sabahları götürüp akşamları getiriyorduk. Çoban köye gelince mecbur biz de diğer hayvanlarla birlikte çobanlık sistemine geçtik. Köyde kadın olmanın, yani çobanlıktan kastım daha çok kadın olmanın tabii ki güzel yanları da var, dezavantaj yanları da var. Güzel yanlarından birisi en güzeli kendi ürettiğinin, yani her şeyi kendi elinle yapıyorsun. İçinde ne olduğunu biliyorsun, doğallığını biliyorsun, için alarak yiyorsun her şeyi, en güzelinden örneği. Tabii ki bunun olumsuz yönleri var. Birincisi tabii ki güç gerektiren işler. Bunlar hani karşıdan birisi görse desek yani bu kadının yapabileceği iş değil der. Ama biz mecburen bu işi yapıyoruz. Bu işin de üstesinden her şekilde gelmeye çalışıyoruz. Babam yalnız olduğu için sürekli onun yanındayım. Onun işleriyle ilgileniyorum. Gerek tarla işleri olsun, gerek annemin yanında bahçe işleri olsun. Yani her şekillerinde yanlarında bulunmaya çalışıyorum. Bu iş bir aile işi. Yani aile işi diyorum çünkü zaman zaman annemin işlerini de yapıyorum. Zaman zaman babamın işlerini de yapmaya çalışıyorum. Gerektiğinde tarla da sürüyorum. Yani tarla sürüyorum, evet, ilacını atıyorum, gübresini, hatta bu seneki bütün tarla işleri elimden geçti diyebilirim. Ekiminden, ilacından, gübresinden, sürmesinden bütün işlerini hemen hemen yaptım sayılır. Köyde yaşamak isteyen bir kadın evet her şeyden anlamalı. Ben mesela traktör kullanmayı bilmiyordum. Babam yalnız olduğu için hani tamam hevesim vardı ama
bana söyleselerdi ki 2-3 yani bundan 2-3 yıl önce traktör süreceksin, tarlaya gideceksin, ekin ekeceksin, işte gübre atacaksın deseler inanmazdım. Ama mecbur yani. Babam yalnız, ona yardım ediyorum. Yani bu şekilde de öğrenmek istedim. Buranın köyümüzün iklimi kışları çok sert geçer, yazları çok sıcaktır. Şu an mesela hayvanlarımız çalıların içlerinde yayılıyor, çayırlarda yayılıyor. Daha çok çalı yapraklarını yemeyi çok seviyorlar. Şu anki gördüğünüz bu geven otların arasında çıkan otları çok seviyorlar. Buralarda mesela şu akan çayı görüyorsunuz değil mi? Bu çayın etrafında mesela kekik denilen bir ot yetişiyor. Buranın çok meşhur bir otudur bu kekik otu. Kekik otunu daha çok biz böyle yemeklerimizde de kullanıyoruz. Mesela hangi aylarda diyeyim size? Temmuz ve Ağustos aylarında tamamen tohumlanmaya başlamadan önce biz bunları topluyoruz. Yemeklerimizde de kullanıyoruz bu kekik otunu. Hatta o kadar rağbet var ki diğer il ve ilçelerden de gelenler oluyor bu kekik otunu toplamaya. Yani Uzakçay Köyü'nün meşhur otlarından diyebilirim kekik otu. Evde ineklerimizin yanı sıra bir sürü başka hayvanlarımız var. Civcivlerimiz var, tavuklarımız var, ördeklerimiz var, kazlarımız var, kekliklerimiz var. Biz bunlarla günümüzü bu şekilde geçiriyorum.
Buranın havaları biraz daha yağışlı olduğu için kendi civcivlerimizi üretemedik. Satın almak zorunda kaldık. Şu an civcivlerimle ilgileniyorum. Onların büyümesinde yardımcı oluyorum. Köpeklerimde 2 tane köpeğim var. Biri kangal, diğeri akbaş. Kangallarımda hayvanları göndermek istiyoruz ama diğer hayvanlar zarar verdiği için şu an hayvanların içinde değil, evdeler. Çünkü onların da bir görevi var. Hayvanları korumak. Tilkilerden falan koruyorlar tavuklarımızı şu an. Size biraz yemek kültürümüzden de bahsetmek istiyorum. Mesela bizim evde hemen hemen her gün çörek denilen bir ekmeğimiz vardır. Sabahları mutlaka yapılır. Yani olmazsa olmazımızdır. Bunun yanı sıra eşkili denen bir ekmeğimiz vardır. Fetil de deriz. Eşkilden biraz daha küçük. Yine yapacağız, göreceksiniz de. Bu şekilde ekmek türlerimiz var. Çok soğuk hava. Gel bakalım. Gel. İşte. Köyde yaşamanın en güzel yönlerinden birisi de bağ kurabildiğin hayvanlara kendince isimler koyabilmek. Mesela bir köpeğimin adı Paşa. Onu çok seviyorum. Paşa deyince mesela kilometre uzaktan sesimi duyup bana doğru koşuyor. Yani videolarımda da görmüşsünüzdür. Yani beni o kadar seviyor ki yani bildiğiniz hani tabiri caizse tepeme kadar çıkıyor. O patileriyle mesela sürekli ben merhaba dediğimde patisini bana uzatıyor. Yani kendini sevdirmek istiyor köpek. Bunun adı güzel keklik. Bu genenin tam şeyidir. Dağda genel çok avlar. Geneyi çok tutar bu. İşte o yüzden de bunu çok avlıyorlar. Avlayanlara da çok kızıyorum. Çok seviyorum bunları. Sevdikçe o kadar çok severim yani. Ben ne bileyim yani anlatamıyorum ya bunun sevgisini. O kadar güzel bir hayvan ya. Besleme merakını ta çocukluğumdan beri böyle severim ya. Böyle avlayanlara da çok kızıyorum yani. O yüzden de böyle bir esliyorum. Seviyorum. Ötmesini çok seviyorum. Böyle durum yani. Şu an civcivleri yerine koydum. Havalar biraz sert. Eğer hava kötü olursa tekrar içeri alacağım. Şimdi tavuklarımı dışarıya çıkartacağım. Daha sonra hep birlikte dağa gidelim. Sosyal medya hesabım var. Burada daha çok dijital içerik üreticisiyim. Köy hayatını paylaşmayı seviyorum. İşte hayvanları, yaptığımız yemekleri, yaptığımız işleri paylaşmayı seviyorum.
Mesela insanlardan o kadar güzel yorumlar alıyorum ki keşke biz de köye yerleşsek. Ya seni görünce köye ev yaptırasımız geliyor falan diye. Tabii ki bunlar benim gösterdiklerim görünen güzel şeyler. Tabii insanlar arka planda neler yaşadığımızı bilmiyor. Yani belki görseler gelmek istemezler. Ben de bu yüzden daha çok köy hayatının güzel yönlerini göstermeyi amaçlıyorum. Yani onlar da gelsinler, onlar da yaşasınlar, onlar da görsünler zorluklarını. Yani her şeye bakmakla olmuyor. Birebir yaşamak gerekiyor bazı şeyleri. Bizim gelir kaynağımız hayvancılığa dayandığı için daha çok peynir, çökelek, tereyağı bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Annemle birlikte sütü sağdıktan sonra bu süt dinleniyor tabii ki. Size biraz süt ürünlerimizi nasıl elde ettiğimizden bahsedeyim. Annemle birlikte sütü sağdıktan sonra bu sütler birkaç gün dinleniyor. Daha sonra yayık denilen makineyle sütümüzü tereyağı ve çökelek yapıyoruz. Burada tabii ki bizim ilçemizin Perşembe Pazarı var. Herkes oraya götürüyor. Pazarda satıyor ürünlerini. Ama bizim kendi yıllardır bu işle uğraştığımız için bizim kendi satıcılarımız var. Onlara veriyoruz. Biz yani pazarla ilgilenmiyoruz. Buzağımız doğuştan engelli. 6 aylık. Bacakları bu şekilde düzelmedi. İğnesini, ilacını vurmamıza rağmen. Hatta sosyal medyada paylaştım, çok ilgi gördü. Gülen buzağı diye herkes biliyor. Yani bu şekilde iyileşme umudu yok maalesef. Gittiği yere kadar bakacağız mecbur. Bu evimizin en gözdesi diyebiliriz. Değil mi oğlum? Şu an ineklerle ilgileniyoruz. Daha öncesinde mandalarımız da vardı. Şu an onları satmak durumunda kaldık. Satmamızın nedeni de daha çok ineklerle uğraştığımız için hani anne ve babamın da sağlık sebeplerinden dolayı satmak durumunda kaldık. Çünkü bakımları gerçekten zor. Şu an bir tane bıraktık. Onu da kendimiz için hani yemek için mecbur kullanıyoruz. Çünkü alıştık manda yoğurduna. İnek türlerimizden de mondafon var. Simental daha çok tercih ettiğimiz ırklardan biridir. Buzağlarımızın da çoğu simental. Hatta bunlardan bir tanesi de herkesin bildiği üzere sakat buzağın herkes bilir. Gülen buzağı diye bilinir daha doğrusu. Biraz size sakat buzağından da bahsedeyim.
Doğumunda her şey normaldi. Hatta doğduktan birkaç gün sonra ayağa kalkamadı. Dedik normal herhalde, eksik doğdu falan. Gerçekten de eksik doğmuştu. Dişleri falan yoktu doğduğunda. Bir ay kadar baktık. Sonra veterinere sorduğumuzda buzağının engelli olduğunu ve yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi. Ama ben biraz dirençli davrandım. Buzağım da gerçekten hani kendini dirençli gösterdi. Bu şimdiye kadar sağlığında hiçbir problem yok. Onu tutabildiğim kadar ayakta tutmak istiyorum. Yani bilmiyorum. Canımdan bir parça diyebilirim o yüzden. Ona isim veremedim. Bilmiyorum, vermek de istemedim ya. Bilmiyorum, isim vermemin sebebi de belki de hani öldüğünde böyle akılda kalıcı bir isimle karşılaşmak istemedim yani hayatımda daha doğrusu. Hayvancılığın en zor yanı ölümlerle karşılaşmak. Çünkü emek veriyorsun. Yani büyüdüğünü görmek istiyorsun. Hani bir şekilde geçim kaynağın hayvancılığa dayanıyor. Ani ölümler de ortaya çıkabiliyor veya hastalıkla da ortaya çıkabiliyor. Günümüz veteriner ve ilaç ücretleri o kadar pahalı ki. Yani hastalandığında içim şöyle bir cız etmiyor değil yani. Çünkü emek veriyorsun onlara. Yani bu şekilde onların hastalandığını, öldüğünü görmek seni ister istemez üzüyor tabii ki. Hayvancılığın da en acı verici yönü de bu. En güzel yanı onların büyüdüğünü görmek, onlarla arkadaş olmak. Zaten köyde yaşayan birinin en yakın dostu bence hayvanlar. Onlarla birebir yaşamak, onların bakımlarını üstlenmek bu şekilde. İşte köyde yaşamanın en sevdiğim yönlerinden birisi de doğum anlarına şahit olmaktır. Hatta bakıyorum bir ineğin ağrısı olduğunda yani doğum sancısı çektiğini gördüğümde hiçbir zaman anneme ve babama söylemeyi istemem. Çünkü hani birebir onunla ilgilenmeyi ben istiyorum. Hatta kızıyorlar bana, bizi niye çağırmıyorsun ya bir şey olsa falan. Ya ne olacak falan diyorum mesela en fazla. Yani onları doğum yaptırmayı birebir ben istiyorum yani. Sen ne kadar güzel bir ineksin. Şu ineğin güzelliğine bakın. Ya arkadaşlar bakın, görüyor musunuz? Bu inek bizim ineğimiz değil. Bu köyümüzden bir komşumuzun ineği. Yani illaki bir hayvanın sahibi olmak zorunda değilsiniz. Mesela bu inek bizim ineğimiz değil. Köyden birinin ineği. Yani onlar da bir canlı. Onlar da insanlardan kendilerine karşı bir merhamet bekliyorlar, bir sevgi bekliyorlar. En azından hani yani şu hareketi yapmamız bile o hayvanları ne kadar sevdiğimiz anlamına, onların bizi ne kadar sevdiği anlamına geliyor. Sana diyorum, sana. Bu bitkinin adı geven otu. Bu bitkinin şifalı olduğuna inanılıyor. Bazı insanlar bunun yağını çıkartarak bulduğunu söylüyorlar. Hatta bu geven otunu kışın sert geçtiği bir dönemde hatırlıyorum. Samanımız bitmişti. Bunu biz toplayıp eve getirip küçük küçük kıyarak hayvanlara verdiğimi hatırlıyorum. Çünkü hani kışı o kadar sert geçmişti ki hayvanların yiyeceği kalmadı. Bu şekilde biz de böyle bir yöntem kullanmıştık.
yaban hayatı tabii ki fazla. Çok fazlasıyla domuz, kurt, tilkiyle karşılaşabilirsiniz. Hatta hayvanlarımıza kurt saldıran da olmuştu. Bazı hayvanlarımızı mesela çoban dağda unuttuğu oluyor. Burası dağlık bir kesim olduğu için çalılar da çok fazla ve ineklerimiz fazlasıyla dağda kalıyor. Tabii ki biz de gece geç geldiğinde kuşkulanıyoruz. İster istemez çünkü kurt sürüsüyle karşılaşabilir ineklerimiz. Çok en sevdiğim hayvanı kaybettiğim oldu. Köpeğim de, hatta onun adı da Paşa'ydı. O kadar çok seviyordum ki. Yani o da o şekilde bana çok bağlıydı. Bir gün böyle hayvanları dağa gönderdiğimizde gelmedi hayvan. Ya ne oldu falan fişman derken böyle birkaç gün geçmeye başladı. Artık bulamadık. Hani bazen gittiği de oluyordu günler ama geliyordu geri. Sonra babam bir daha aramaya gitti. Sonra dedi ki Sümeyye köpek ölüyor. Ya bilmiyorum, hani kimseye de şey yapmak istemiyorum ama hani acaba zehirlediler mi diye de düşünmüyor değilim. Çünkü o kadar akıllı, o kadar zeki bir hayvandı ki. Şimdi onu kaybettik tabii. O beni çok derinden üzdü, yaraladı. O yüzden şimdiki köpeğime de yine onun adını verdim. Ya bu hayvanları zehirleyenlere birebir işte o dediğim mesela keklik besliyoruz. Yani çok seviyoruz. Mesela keklik avlayanlara, bu hayvanları öldürenlere de hani bilmiyorum, Allah içlerine merhamet duygusu versin diye umuyorum. Çünkü bilmiyorum ya, çok kötü bir şey. Yani bir insan neden hayvana zarar verir ki? Yani bilmiyorum, başka bir şey bu. Şimdi yöresel ekmeğimiz olan eşkili hamurumuzu hazırladık. Şimdi onu yapmaya başlayacağız. Elimde olan demir ersin deniliyor. Hamuru parçalara ayırmaya yarayan şey. Şimdi hamurlarımızı kesip beze halinde dinlenmeye bırakacağız.
birbirine çok benziyor. Hafta içimiz, hafta sonumuz bir ama daha çok hafta sonlarını insanları hani böyle ağırlamaya ayırıyoruz. Çünkü biz gerçekten misafirperver bir aileyiz. İnsanları ağırlamayı çok severiz. Bizim kültürümüzde vardır, yani dedemizden kalmadır. Bizim gelenimiz, gidenimiz hiç eksik olmaz. Sürekli hani kapımız herkese açıktır. Yani insanları yedirmeyi, içirmeyi, evimize misafir etmeyi çok seven bir aileyiz. O yüzden hafta sonlarımızı daha çok seviyorum. Çünkü insanlarla birebir iç içe olmayı, hani onlara evimizi tanıtmayı seviyorum. O yüzden hayat köyde diyorum ve herkesi köyüme davet ediyorum. Yine yağmura da yakalanmadan geldik. Birazdan da mallar gelir. Onları da yerine bağlarız. Bugün de bunu böyle bitirdik. Hayırlısı olsun bari. Yemeği hazırlayanın eline sağlık. Bu işi yapmak isteyen kadınlara da şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kadın yapamayacağı iş yoktur bence. Ne kadar hani zor işle de uğraşmış olsak da bence bir kadının üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. O yüzden köyde yaşamaktan, köyde birebir hayvanlarla iç içe olmaktan yani hiçbir zarar gelmez bence. Daha çok mutlu olurlar diye düşünüyorum. O yüzden hayat köyde diyorum, hayat köye sığar diyorum.